şey söyleyeceğim. Neler yapıyorsunuz? Arzu bu ne demek? İnsan inovasyon tasarımcısı. Bunu hemen anlatır mısın? Hemen anlatabilirim. Ay ne kadar güzel bu arada ellerinden. Konumuzda çok teşekkür ederiz. şey olmadı mı? İyi olmadı mı bu bardaklar falan? Şimdi efendim moda çok yıllardır aslında belki de bizleri çok mutlu etmeyen bir yerde. Hem sürdürülebilirlik karnesi modanın çok başarılı değil. Ve ben de sanıyorum 15 yıldır modanın tamamlayıcısı ama modanın ancak hizmet edebileceği daha yaratıcı şeyler yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla modacı olma halinin sezonlarla daimi değişiklik yapma ihtiyacını biraz da karşı duruyorum. Çünkü bunun da dünyaya bir faydası yok. Dolayısıyla daimi olarak inovasyon üzerine çalışıyorum. Yani şunu anlıyorum anlattığından, doğru mu, beni düzelt. Moda diye bir şey var. Her sene değişiyor. Dolayısıyla da ben... Sene bile değil. Ha, artık sene bile. Sene Ben bile o kadar değil. takip etmiyorum. Anladın beni. Ben de pek takip etmiyorum Felaket kendisini. bir durumdayım bu konuda. Her mevsim değişiyor. Dolayısıyla bir önceki mevsim giydiğiniz pantolon bir sonraki mevsim demode oluyor. Ama sen diyorsun ki ben bir kere üreteceğim ama o çok kalıcı bir seri mi olacak Bunu diyorsun. da kapsayan bir yerde söylüyorum. Aslında söylediğim şu. İnsani olma hali aslında sürdürülebilirlikle çok özdeşleşen bir yaklaşım. Çünkü sürdürülebilirlik temelde ne? Sağlıklı düşünce yolları kurmak. Evet. Sağlıklı düşünce yolları kurduğumuz zaman insana, doğaya, bütün canlılara bir saygı ve bir hassasiyet içerisinde davranıyoruz. Ve şu an tekstil teknolojilerinin geldiği nokta bunu çok daha sağlıklı yapabilen bir yerde ve normal modanın hızlı tüketim markalarının geldiği noktada bunun biraz zıttında bir yerde. Dolayısıyla Tarafımızı belli edeceğiz yani. Bu kadar sorumsuzca tüketmenin hiçbir şeyi sağlıklı ve dünyaya da ve doğal olarak da insana ve bütün yaşama doğru gelmediği bir yerde yeni bir bakış açısıyla ben de bunu tekstil ve moda tarafında kendime düşen sorumluluğu almak istiyorum. Cüzdanımıza da iyi gelmiyor bu türlüsü. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Olmuyor yani. Evet. O yüzden çok daha sağlıklı ve doğal kaynağı belli olan, nereye döneceği belli olan, bunun biraz daha ilerletilmiş noktası insan bedeniyle de hatta datası üzerinden, sağlıklı iletişim üzerinden veri bile toplayabilen kıyafetlerin bizim yaşamımıza geri dönebileceği ama özünde çok daha uzun, dayanıklı ve bütüne saygı içerisinde olan kıyafetleri yapmayı uzun yıllardır yapıyorum. Bu yüzden de benim yaşam üstadımın bu yaptığım işe verdiği isim insani inovasyon tasarımcısı. Parantez içinde i var. İnsani olmak. Evet, insani çok önemli gerçekten. Bu noktada insani dediğimizde de Zeynep Hanımcığım daha önce programımıza konuk gelmişti. Gerçekten çok kıymetli şeyler yapıyor ve yine çok kıymetli bir projeyle aramızda. Bunu merak ediyorum. Anadolu'dakiler kültürel mirasın korunması, kadın üreticilerin güçlendirilmesi, Nallıhan İğne Oyası projesi. Aynı zamanda Canım Arzucum da projenin içinde. O yüzden projeyi dinlemek istiyorum. Hoş geldiniz diyerek tekrar. Hoş bulduk. Şimdi tabii aslında bunun iki boyutu var. Bir tanesi tarihin en kadim medeniyetlerinden birinin mirasçısı olan bir toplumun kendi kültür mirasına sözde değil özde sahip çıkması ki o zaman da somut iş sonuçlarına bakarım. Galiba benim kafamda hep ömür boyu böyle işledi. İyileşemiyorum. İyileşmeyin. Çok şükür. Delilik iyidir, harika bir şey. Deliler iyileşmesin. Bu anlamda üreten, çalışan, kimsenin aklına gelmeyeni akılda tutup onu böyle proje haline getirip kaynak bulup bir sürü kıymetli ismi bir araya getirmek bence de deli işi. Lütfen böyle kalın, sizi çok seviyoruz. Estağfurullah, karşılıklı. Ve dolayısıyla bu ülkenin kültür mirası dediğimiz zaman bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki iğne oyası ve düşünün ki oya kelimesi etimolojik olarak hiçbir dilde yok. Sadece Türkçe'ye has bir kelime ve dantel dünyaya, akademik literatüre baktığımızda aslında Anadolu'dan yayılmış bir şey. Ve dolayısıyla bir kadın halk sanatı. Sadece kadınlar tarafından icra edilen tarihsel olarak çok az sayıda halk sanatından bahsedebiliriz. Ama burada böyle bir kendine haslık hali var ve işte şunu biliyoruz ki önce İtalya, sonra çeşitli Batı ülkelerinde farklı versiyonlarıyla dantel gelişiyor. Her kültür bir tekniği alıp kendine has katkılarla büyütüyor ama kökü Anadolu. Şimdi böyle bir coğrafyanın çocukları olarak
bakıyoruz işte mesela dantel dünyada tarihsel olarak da haute couture dediğimiz alanda kendisini geliştirmiş gelinlikler vesaire saray erkanı. Ama oyaya baktığımızda daha Anadolu'da daha tradisyonel ve küçük topluluklarda ağırlıklı olarak kalınca ikisinin tarihsel hikayesi farklı ama kökü burası ve çok gelişmiş. Öbür taraftan bir başka husus da benim direktörlüğünü üstlendiğim KADUM ki hani Türkiye'nin ilk kurulan Kadın vakıf Çalışmaları Uygulama üniversitelerinde ve Araştırma Merkezi'nin kısaltılmış oluyor. KADUM, bunu evet, da söylemiş olalım. araştırma merkezi ve burada da pek çok çalışma yürütüyoruz biz. Ama bunlardan birinin içerisine de ben milli kültürü derc etmek istedim ve kadın istihdamı da aslında kadın sorunlarının merkez üssü. Çünkü pek çok şeyden bahsedebiliriz ama bunların içerisinde ekonomik bağımsızlık ana noktadır. Yani kadınlar belli problem alanlarını yaşıyorlarsa birçok hikaye ve birçok nedensellik ortaya koyarız ama en önemlisi sizin bağımsızlığınız, kendi kararlarınızı kendiniz alabilecek ya da bir hak ihlali olduğunda kendinizi koruyabilecek imkanlara sahip olabilmenizdir. Ve Anadolu'nun toplumsal yapımızın genel çerçevesine baktığımız zaman her kadın aynı imkanlara işte bir beyaz yakalı olarak vesaire sahip olarak doğmuyor ve yaşamıyor. Tabii. Yani OECD verilerinde kadın istihdamındaki en alt sırada ülke olmamız bize zaten tek başına bir şey söylüyor. Tabii. Ve kadın istihdamını güçlendirebilmek, kadın girişimciliğini güçlendirebilmek adına Anadolu'ya dokunmak lazım. Kendi küçük yerleşim yerlerinde yaşayan kadınların hayata katılması kısmen biraz daha az çalışılıyor. Kadın kooperatifçiliği çok konuşulur ama iş sonuçlarına baktığımızda çok gelişmesi ve geliştirilmesi gereken bir alan. Ben hepsini birleştireceğim bir iş yapmak istedim. Bu proje oradan doğdu. Biraz da kişisel hikayemle 2007'de ilçenin kaymakamını ziyaret ettiğimde bir kaymakamın, bugün Çanakkale valisi, neleri değiştirebileceği beni çok etkilemişti. Unutulmakta olan bir sanatı kadınlara yer verip, maddi imkan verip geliştiren bir kaymakamla tanıştım. Ne güzel. Ve o gün kendime bir söz vermiştim sene 2007. Bir gün mutlaka ben buraya döneceğim ve bu kadınlar için bir şey yapacağım. Ha, ne hoşmuş. Ve 2024 yılı bu proje çağrısını görünce dedim tamam o gün bugün. Ondan sonrası zaten yani hakikaten kadim dostum. Diğer tüm vasıfları bir tarafa. İşte sevgili Arzucuğum, Arzu Sabancı gibi ülkemizin moda sektörüne katkı veren arkadaşlarımdan tasarım desteklerini Bir de ve Nallıhan satın alma Kooperatifi var galiba, değil mi? desteklerini rica ederek Nallıhan'daki işte bu işlerin o kökünden gelen kooperatifle bir araya geldik. Onlara üniversite olarak biz özellikle dijital dünyada e-ticaret ve dijital pazarlama üzerine yapay zekadan NFT yapmaya kadar geniş kapsamlı bir eğitimle ve bir girişimcilik eğitimiyle altyapısını geliştirirken satın alma ve tasarım ayağını bahsettiğim isimlerle bir araya getirip başka ayakları var. Onun dışında tabii ki burada en önemli şeylerden biri, biraz önce Zeynep Hanımcığımın da dediği gibi, aslında ürettikleri bu el emeği, göz nuru, muhteşem oya işçiliğini dünyaya sunabilmek, orada da satın alınmasına, oturduğu yerden bunun da parasını kazanabilmek bence çok kıymetli. Bunun parasını kazanabiliyor olmak. Düşünsenize, evinde oturacak Ayşe teyzem, Fatma teyzem örecek o iğne oyasını, bu bilgiler sayesinde internete onun fotoğrafını yükleyip satışa koymayı öğrenecek. Ondan sonra da Amerika'da, Avustralya'da, herhangi bir dünyanın yerinde bir kadın ay diyecek bu ne kadar güzel, ben bunu alayım. Ve sonra Fatma Hanım alacak onu, paketleyecek, yollayacak, para kazanacak ve yeni üretimler yapacak. Bunu da tek başına yapacak. Bu proje sayesinde müthiş Aslında bir şey. bunu açtık. Instagram'dan İğne Oyası Bahçesi diye bakabilirler. Geçtiğimiz günlerde bizim Hemen ekiplerimiz girelim. şimdi açtı ve yönetmeye Öyle başladı. mi? Ama daha sonra biz şimdi web sitesini yayına koyuyoruz. Satış Tamam. olanı verdiğimiz eğitimin yanı sıra bir süre biz yönetip devredeceğiz. Canım Arzucuğum, niye ben seni bu kadar çok görüyorum böyle şahane projelerde? Sen ne ara kendin için, bizim için üretmeye devam ediyorsun? Tabii ki çok kıymetli şeyler bunlar da, nasıl zaman yönetimini nasıl yapıyorsun? Bence aslında belki mesleklerimizin bir noktasından sonra bunu bu toprağa verene geri çevirmek hepimizin belki de en büyük
Cevabı. hassasiyeti. Evet. Ve iğne oyası canım Zeynep'in aslında projesinden bile önce benim için hep çok kıymetli bir şeydi. Evet. Ve çok yıllardır ben şunu söylüyorum. Hatta teknolojiyi anlatırken şunu söylüyorum. Bu ülkenin bilgisinde biraz da hor görmeye alışık olduğumuz iğne oyası var. İğne oyası yüksek matematik gerektirir. Ve biz ne zaman o yüksek matematik becerisini yapabilen, iğneyle kuyu kazabilen o güzelim, muazzam kadınları bu düşünceyi başka alanlara da yaymayı eğer örnekleyebilirsek ülkedeki iklim değişir. O yüzden bu projede annelerinin ya da ilham olan genç kızların yapacağı iğne oyalarının hayata değer kattığı, ekonomik bir karşılığı olduğu, birilerinin giydiği ve bunun yaygınlaştığını ne kadar gösterebilir ve ilham verebilir isek, o zaman bu bakış açısının yani matematik üzerine kurulu emeğin büyüdüğünü gördüğümüz tüm alanların ben yeşereceğine inanıyorum ve gerçekten en samimi düşüncem bu. Ciddi bir matematik, dikkat, konsantrasyon. Bir tanesini eksik yapsam bütününde çok ciddi sırıtıyor, kendini hemen belli ediyor. Müthiş bir aslında bilgelik yani bu. Tabii Anadolu hani arifliği dediğimiz şeyin kadınlar üzerinden yansıması bu ve insan hikayeleriyle bambaşka. O bir iğnenin ucunda evlat okutan kadınların hikayesiyle birleştiğinde ki biz projenin bir ayağında da bu kadınların hikayesini çektik ve belgesel olarak yayınlayacağız. Ne güzel. Ve işte geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir sergi oldu. İlki bu. Bambaşka bir boyuta şimdi evrilecek ifade Yüreğin ederim. nuru ve kalbin ışığı. Evet. O şimdi yüreğin nurunu yaptık. Hatta belki oradan somutlayabiliriz. Yüreğin nurunun fotoğraf yani sergi afişinin fotoğrafını ben seçtim. Ve şöyle bir fotoğraftı seçtim. Yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf. İğne oyası yapan elleri çekmişler. Bizim kooperatifteki hanımlardan birinin eli aslında eş anlı olarak. Fakat iğne oyası yaparken tabii ki elinizi deliyorsunuz da. Elin içinde kan lekeleri var küçük. Yani bu hazırlanmış bir mizansen değil. Gerçekten el yaralanmış. Ve şimdi baktığınızda o iğne batarak o kanayan parmaklarla ortaya çıkan o güzelliğin kıymetini bu ülke ve biz eğer bir toplumsak ki kadim bir toplum ve milletiz hakkını vermek gerekir. İşte o yaptığımız yüreğin nurunda klasik iğne oyalarını bir sergiyle ortaya koyduk ama ne mutludur ki aynı gün gerçekten onlarca sipariş geldi. Sadece sergiye gelenler üzerinden yani siz onu sosyal ortamlara doğru bir biçimde prezente ettiğinizde klasik örneklerin bile kıymeti ve alıcısı bir anda gelişebiliyor. Fakat işte bu projemizdeki hedef o değil. Modern bakışa, çağın ihtiyaçlarına Arzucuğum ve biraz önce bahsettiğimiz kıymetli proje paydaşı firmalarımızın perspektifi ve yaratıcı güçleriyle entegre ederek gerçekten ulusal modaya ve uluslararası moda sektörüne biz yeni bir şey armağan edebiliriz. Bunu başlatabiliriz. Elimizde böyle bir değer var. Neden olmasın? Her şey önce bir kere olabilir demekle başlar. Zaten her şey mümkün. Yani olamayacak bir şey değil. Brüksel dantalinden geri değil Türkiye'nin iğne oyaları. Pek çok ileri. Önce kendimize hatırlatmamız gereken çok önemli bir şey var. Bu dünyada şu anda bilinen en eski kumaş ve giysi parçası bu toprağa ait. Çatalhöyük. Evet, dünyada. Dünyada bilinen en eski kumaş, dolayısıyla bir giysi parçası Çatalhöyük. Milattan önce 5500 yılı. Neyden yapmışlar? Bir tür keten kenevir karışımı, gene bitki bazlı bir elyaf. Dolayısıyla hani gerçekten Anadolu bütün medeniyetlerin beşiği, yaşamın beşiği ve bildiğimiz anlamda bir bedenin bir şeyi sarmasına eğer bir örnek varsa bugünkü gerçeklikte en eskisi kaynağı burada. Bunu bildiğimiz yerde iğne oyası ve benzeri her şey ve bu gibi bilgelik içeren aslında ve nesiller arası binlerce yıl birbirini tanımlayabilen ve tekrar edebilen işlerin biraz da günlük yaşamlarda aslında çeyiz işi diyebileceğimiz ve hafif de çaktırmadan biraz da burun kıvırabileceğimiz yaklaşımları almasının sebebi bizim daha çok onları hor görmemizden kaynaklanıyor. O yüzden benim de yaşamdaki misyonum aslında geleneği geleceğe uyarlayabilmek.
Çünkü ben geleceğe inanan bir tasarımcıyım. Ama neden geleceğe inanıyorum? Çok sağlam bir geçmişim olduğu için. Ve o çok sağlam geçmişi bilmeyi ve kullanmaya özen gösterdiğim ama onu yorumlamaya dair de bir özen gösterdiğim için. Tıpkı Antarktika projesinde Ankara keçilerinin yününü kullanmaya dair bir yola çıkmak gibi. Çünkü bu toprağın ve bu coğrafyanın bize verdiği muazzam öz kaynaklar var. Ben gerçekten dünyada bunun daha iyi bir kaynağını henüz görmedim. Bu coğrafya bize hem hayvansal olarak hem bitkisel olarak bütün bu kaynakları ve elyafları veriyor. Kıyafet için konuşuyorum. Dolayısıyla bize düşen sorumluluk eğer bugünden daha iyi bir geleceği, bir gıdım bile daha iyi bir gelecek yapmaya dairse bu yaşamda var olma misyonu hepimiz için. O zaman ben buna kıyafetler üzerinden daha iyi ne yapabilirime dair dertlenmeyi seçiyorum. Neler yaşıyoruz ve neler öğrenmemiz gerekiyor bilmiyorum, farkında mısınız? Galiba moda olanın peşinden gitmek yerine bu tarafa dünyaya iyi gelen, vücudumuza iyi gelen, ekonomimize iyi gelen ve gerçekten yıllarca kullanacağımız ürünleri seçmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz bunu düşüneceğim ama gene buradayım. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Biz teşekkür ederiz.